Bir önceki videonun devamı için geldim. Videoya başlamadan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir hayvan figürü var. Bu kısmı böyle koltuk gibi bırakıp burayı da kesmişler. Ama burayı da kırmış defineciler. Şurada bir kesmesi var. Su kanalı gibi. Bakın şurada 2 tane son nokta işareti. Gördünüz mü? Yorumlardan sonra da güzel bir şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yorumları hızlı hızlı da geçeyim. Hüseyin Yolcu, Yener Bey güzel bir çalışma olmuş. En önemli mevzuyu söylüyorum. Arkadaşlar yakında çekiliş geliyor. Bilginiz olsun. Şu andan itibaren arkadaşlar bu videodan itibaren bütün videolara mutlaka yorum yapın. Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Arazideyim, güzel bir bölgede. Bir önceki videonun devamı için geldim. Videoya başlamadan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın karşımdaki kaya tıraşlanmış, aşağı doğru işçilik mevcut. Burada insan işçilikleri mevcut. İşaret olarak da şu an mesela baktığımızda bir yarım koltuk bir de yarım figür var arkadaşlar. Bu yarımların sebebini de şimdi açıklayacağım. Yine önemli ve bilgilendirici bir video olacak. Bunu baştan sona kesintisiz ileri sarmadan izleyin bu videoyu arkadaşlar. Önemli olan birçok konuya değineceğim. Şimdi hemen şunu şöyle yakından bir göstereyim. Şuradan da baktığımızda zaten tıraşlanmış olduğu dümdüz kesme net gayet belli. Bakın burada bir üçgen kesme var. Şöyle. Bakın şimdi yarım işaretten bahsediyorum. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir hayvan figürü var. Bir insana benzer gibi hafiften. Boğa ya da köpeğin, kedinin burnu gibi düşünün şu kısmı mesela. Burası alnı, şurada gözü. Bunun devamı da varmış. Bunun devamı olsaydı bir boğa figürü mü yoksa kedi ya da köpek figürü mü? Aslan kafası mı? Yani bunu anlardık. Ama burayı daha önce defineciler kırmış. Şuradan da belli zaten. Dedim ya bakın burada 3 noktada şöyle hafif hafif çukur kazmışlar. Yarım bırakmışlar muhtemelen. Yani çalışmak belki zor geldi. Baktılar zor iş. Altından kalkamayacağız. O yüzden bıraktılar herhalde. Adamlar derinde büyük malzemeye odaklanmış. Bir de şurada koltuk taşı var. Tam şurada. Onun da önü varmış. Onun da önü kırılmış arkadaşlar. Hatta lafta olmasın direkt gösterelim. Bakın şimdi koltuk taşını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın dümdüz kesmesi net bir şekilde var. Bunun devamı da varmış. Şurası. Şöyle bir çıkıntısı düşünün burayı. Şu altı tıraşlamışlar çünkü bu kısmı böyle koltuk gibi bırakıp burayı da kesmişler. Ama burayı da kırmış defineciler. Belki bakın şöyle içeri doğru girmeye çalışmışlar. Koltukta define vardır diye tahmin etmişlerdir belki. Muhtemelen cihazsız işlem yaptılar. Şu altta 2 tane taşı görüyorsunuz. Kapak gibi buraya doldurma. Aslında mezar girişin ana başlangıç yeri diye düşünün burayı. Yani yalnız buradan işçilik öyle bir saatte videoda yetişecek gibi, sığacak gibi bir şey değil. Bakın şurada 2 tane son nokta işareti gördünüz mü? Kapağın birine 2 tane son nokta işareti koymuşlar. Belki altta 2 tane mezar var arkadaşlar. Koltuk var. Yan tarafta bir figür vardı. Şurada bir kesmesi var. Biz bu tarafa gelelim. Define ile alakalı bu kadar bilgi yeter. Çok fazla bile anlattım. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Geçen sefer şurada video çektim. Şu kısımda bir küçük bir malzeme vardı. Bunun devamında da olabilir. Aslında ben buraya çalışmadan cihazla baksam var mı yok mu net anlarım. Ama maksat şu arkadaşlar. Define ile alakalı, cihazlarla alakalı bilgi vermek. Maksat bu. Şimdi buraya birazdan çalışma yapacağım. Alan taramayla tekrar bakacağım. Mesela alan tarama kullanımı ile alakalı şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela alan tarama sizi bir noktaya getirdi. Burada bir çalışma yaptınız. Bir malzeme çıkardınız. 2 gün sonra aynı noktaya gelin. Tekrar burayı gösterir size. Burada define varmış gibi. Alınsa da varmış gibi gösterir arkadaşlar. Bunun sebebi şudur. Yani bana danışanlara alan taramayla alakalı hep doğru bilgileri vermeye çalıştım. Yine de vermeye devam edeceğim. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Burada bir şey saklıydı. Burada alan tarama radyesteziyle çalışır. Alan taramanın aldığı sinyal dedektör gibi altının ve gümüşün kendisine değildir.
onların kaya içinde veya toprak altında durduğu süre boyunca oluşturduğu bir manyetik alan gibi düşünün. İşte buna şey de diyebilirsiniz, oksit de diyebilirsiniz. Ama mesela altın oksit yapmaz, altın toprakta farklı bir etki bırakır falan falan. Yani alan taramanın aldığı sinyal aslında normalde budur. Hani burada altın var. Altının altından çıkan frekansa sinyale göre değil aslında. O altının orada oluşturduğu bir şeyi manyetik alanı yakalar alan tarama. Şimdi bu burada durduğu sürece altın diyelim burada vardı. İşte 500 sene öncesine aldın götürdün. Alan tarama yine buraya gösterir. Niye? Burası dönem soygunu yemiş. Ama buradaki saklanmış malzemenin kalıntısı hala duruyor diye düşünün. O yüzden alan taramalarda böyle bir yanılma payı var. Ama en azından sizi boş yere götürmez. Yani şöyle boş yere götürmez. Yani mesela rastgele bir minerale benim kullandığım alan tarama en azından diyeyim ben size. LT Focus X1. Arkadaşlar minerale gitmesin diye içine konmuş özel bir madde var. Bu sadece Focus alan taramada var. Yani her cihazda aynısı olacak diye bir kaide yok. Başka alan taramalarda benim kullanım sistemim uymayabilir. Niye? Çünkü dediğim gibi benim kullandığım alan taramanın içinde bir madde var. Minerale gitmesin diye değil de öyle demeyelim. Minerale daha az gidebilmesi için yani faydası olacak bir malzeme var. Onun haricinde benim içine numune koyma şeklim bu alan taramaya uygun. Mesela bana başka bir marka alan tarama vermiş olsanız benim koyduğum şekilde içine numune koymak belki onda fayda etmeyebilir. Alan tarama arkadaşlar şimdi kullanacağım biraz sonra. İçinde numune olaraktan tamam mı sıra sıra altın, gümüş, bakır hepsini deneyeceğim. Şimdi ben içine numune koyduğum zaman mesela diyelim altın var diyelim. Videonun başında söyledim. Geçen gün yorumda birisi yazmıştı çünkü. Şimdi içinde altın vardı. Biz arada şimdi arkadaşlar çalışma yapana kadar ben videoyu birkaç kez kesebiliyorum. Mesela şöyle diyeyim size. Alan taramayla bakıyorum, bir stopluyorum. İşte görüntüleme cihazıyla veya dedektörle bakıyorum, bir daha stopluyorum. İşte arada mesela bazen altın değil de gümüşle bakıyorum. Stoplayıp mesela o arada geçenki mesela birkaç video öncesinde içinde altın varken arkadaş demiş hani gümüş çıkardın. Tamam da işte o arada stoplamışım. Altın kısmı kalmış. Gümüş kısmını kesmişim yanlışlıkla. Tam tersini sileceğim videonun içinden. Öyle denk gelmiş yani. Hani benim videoya başlayana kadar saatlerim geçiyor. Mesela 4 saat 5 saat arazide aramalar yapabiliyoruz. Uzun sürüyor. Biz bunun arasından belli kısımlarını kesip alıyoruz. Sonradan da bir de çalışma yaptığım esnayı kesip alıyorum. Bir video çıkartıyorum. Yoksa öbür türlü 5 saatlik video çekmem lazım size. Her şeyi bütün detayları tek tek anlatmam için. Ona da ne zaman yeter ne güç yeter. Bir de sıkılır insan yani arazide. Gerçi arazide sıkılmıyorsun da işte böyle keyif yapınca sıkılmıyor ama çalışırken zor geliyor bazı şeyler. Evet şimdi alan taramayı biraz önce anlattığım gibi arkadaşlar kamerayı stoplayacağım. Alan taramayı hazır edeceğim. Altın gümüş modunda tekrar bakacağım buraya. Sonra burayı açmaya çalışacağım. Şimdi dedektörü arkadaşlar buraya tutacağım. Burası görüntüleme başlığıyla bakmaya pek müsait değil. Üstü çok yamuk, üzerine durmak zorluk çekersin durmakta. Şu kısım toprak da dolu olsaydı mesela bakardım ben buna görüntüleme moduyla. Ama şu anda burada görüntüleme başlığı değil de dedektörle bakmam lazım. Dedektör de bir sinyal alacak mı almayacak mı? Sinyal almazsa da açacağım buraya arkadaşlar. İçeride hani bir şey olup da işte dedektörün mesafesi yetmedi gibi onları da soru işaretlerinde çıkarmış oluruz ortadan. Şimdi alan tarama ve dedektörümü, cihazımı hazırlayayım. Birazdan devam edeyim arkadaşlar. Elimde LT Focus X1 alan tarama var. Burada bir şey arayacağım. İlk geldiğimde arkadaşlar yapmam gereken alan taramanın antenini açacağım. Uzak mesafe, yakın mesafe yaklaşık 700-800 metreye kadar çok net algılama yapıyor. Şimdi alan taramada normalde metre mesafe olmaz arkadaşlar. Bu çok soru geliyor. İşte kaç metreden algılıyor diye. Şimdi bu alan tarama arkadaşlar 2 kilometre uzaktaki sinyali de alır. Ben bunun antenini açtığımda 2 kilometredeki sinyali alırım. Daha fazlasını da alırım. Ama şöyle düşünün 2 kilometre gidene kadar yolda illaki bir yerde bir şey vardır saklanmış. Sinyal yayan, frekans çıkartan. Bir kaya içinde altın zarı olur, oradan sinyal alır. Mineral olur, oradan sinyal alır. Şimdi mesela siz buradan gidersiniz arkadaşlar. 500 metrede ötede yani 500 metre çapımda diyelim hiçbir şekilde bir saklanmış bir malzeme yok. Sadece mineral var. Alan tarama ilk önce minerale çeker. Oraya yaklaştığınız zaman yani etrafta bir
farklı bir şekilde saklanmış bir malzemeye, şimdi böyle bir şeyleri de söylerken insan korkuyor. Bir sürü sürekli şikayet ediyorlar zaten, onlar ayrı bir şey. Her istediğimizde rahat anlatamıyoruz da. Neyse, şimdi bu alan taramayla 500 metre ilerideki diyelim ki minerali aldı. Şimdi gittim ben oraya. Arkadaşlar oraya yaklaştım. Yakınında bir tane saklanmış malzeme var mesela 300 metre ilerisinde. Tık oradan daha kuvvetli sinyal geleceği için, mineral eleme malzemesi de olduğu için bunun içinde, bir de ayrıyetten numune koyduğumuzda net sinyalleri, yani kesin sinyalleri yakalar. Ondan sonra ben o mineralin orada otomatik alan tarama minerali es geçecek zaten. Direkt malzemenin saklandığı olduğu yere kadar götürecek sizi. Şimdi anten uzadı, sizin geldiniz mesela diyelim arkadaşlar, bu şekilde bir yapalım hatta. Şimdi ben elimle tutacağım, size göstermek amaçlı dönmemesini sağlayacağım. Tarif etmek için elimle hareket ettireceğim alan taramayı. Şimdi ben diyelim ki kaldırdım alan taramayı. Burada şimdi hiçbir şey var yok bilmiyoruz. Böyle taradı. 500 metre ötede mineral var. Gittim. Ona mesela yaklaştığım zaman daha kuvvetli bir sinyal aldı arkadaşlar. Geldi. O sinyali de aldığı noktaya geldiğinde alan tarama, siz çünkü nerede olduğunu bilmediğiniz için yürürken birden geri atar arkadaşlar. Böyle geri döner. Anten uzunken size çarpacağı için de hemen nokta tamam burası diyorsunuz. Yani burada bir şey olma ihtimali var diye düşündüğünüz yerde direkt alan taramanın antenini biraz kısaltın. Aynı şekil biraz uzaklaşın oradan. Aynı şekil tekrar kaldırın arkadaşlar. Aynı noktaya geldi. Direkt gene geri döndü. Aslında geri dönmesi şudur. Tam geri döndüğü noktada dursanız direkt dönmeye başlar alan tarama. Şimdi farz edin ki tekrar geri döndü. Siz indirdiniz alan taramayı. Burası bu nokta diyelim şüpheli. Şimdi burada arkadaşlar iki elinizle tutup tam düz tutacaksınız. İlk etapta arama yaparken alan tarama hafif öne eğik olacak. Onu söylemeyi unutmuştum. Sonra tam noktaya geldiğinizde alan taramayı iki elinizle tuttuğunuz zaman, dönmesini istediğinizde, yani mesela diyelim ki burada bir şey var mı yok mu, size onay verecek alan tarama. Bunu iki elinizle tuttuğunuzda tam düz tutun arkadaşlar. Düz tuttuğunuzda mesela bu böyle kendinizi fazla titretmeyin. Ufak ufak sağa sola böyle bir tarafa doğru dönmeye başlar. Sonra yavaş yavaş hızlanır. Böyle hızlı bir şekilde dönmeye başlar arkadaşlar. O dönüyorsa eğer tamam, orada net bir sinyal var demektir. Hemen ne yapıyorsunuz peşine? Varsa imkanınız, dedektörünüz, görüntüleme cihazınız, onunla bakarsınız. Yüzdenizi çoğaltıp çalışma yaparsınız. Şimdi bakın buraya alan tarama, şimdi zaten geçen sefer burada çalışma yapmıştım. Bir de bundan sonraki işlemler için tekrardan mesela bir yere götürdü sizi. Ondan sonra ne yapmanız gerektiğiyle alakalı alan taramanın kullanımla alakalı kısmını anlatayım şimdi. Şimdi ben burada çalışma yaptım. Burada daha önce bir malzeme vardı. O malzemenin burada kalıntısı var. Artık bu alan tarama buraya mutlaka çekecek. Buradan buraya çekmesini engellemem için ne yapmam lazım? Burada mesela arkadaşlar yakında birazcık yer değiştirip mesela buranın yakınında tekrardan alan taramayı kaldıracağım, arama yapacağım. Şimdi buradan zayıf sinyal artık yükseliyor. İlk sinyal bitmiştir. Zayıf sinyal gelir. Yakında başka bir malzeme varsa ona da çeker, daha kuvvetli sinyal alacağı için. Şimdi mesela bakın, şimdi kaldırıyorum. Bakın dün çalışma yaptığım yere çekiyor. Karşıdan bir daha sinyal alıyor. Yani burada yakınlarda direkt başka bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi buraya da çekiyor. Tam odaklanamıyor. Burayı açtığımız için içeride bir şey kalmadıysa eğer, o yüzden zayıf alıp burayı yakalayamamış olabilir. Alan tarama muhtemelen ikinci sinyali almaya çalışıyor şu anda. Ben şimdi bilerek indirdim alan taramayı. O bir yere odaklanacaktı en son. Burayla alakalı güzel bir anlatım olsun diye şimdi öbür tarafa odaklanmayacağım. Arkadaşlar şimdi görüntüleme cihazına dedektör, pulse dedektör başlığını takacağım. Pulse dedektör demek VLF dedektör gibi altın gümüşü tek tek ayırt etmez. Pulse dedektör demirle, yani değerli ve değersiz, demir ve diğer altın, gümüş, bronz tarzı değerli madenleri ayırt eder. Demir dediği yerde zaten çalışma yapmanıza gerek yok. Boş dediği yerde de çalışma yapmanıza gerek yok. Şimdi şöyle düşünün. Ben şimdi burada dedektör başlığıyla buraya bakacağım. Çünkü bir önceki videomda burada yakında bir malzeme vardı. Onu algılamıştı. Bunun içinde başka bir şey kaldıysa eğer, bu kayada biraz beni zorlayacak ama bakalım. Şarjı hiltiyi getiremedim. Mesafe uzak. Çok zor oldu. Levye çekiçle bir deneyeceğim. Muhtemelen kırarım diye düşünüyorum. Çünkü bugün sabah erken ve enerjim yerinde arkadaşlar. Biraz da çalışalım, hamlamayalım hem.
O yüzden de böyle biraz beden gücü iş yapayım dedim bugün. Şimdi alan taramayla burada işimiz bitti arkadaşlar. Ben şimdi alan taramaya içine altın koydum. Arama yaptım. Altında buradan bir zayıf sinyal yakalıyor. Başka bir yerden de sinyal yakalıyor. Ben alan taramanın artılarını eksilerini anlayın diye şu anda burada böyle bir video çekiyorum şu an. Yani alan taramanın tam sinyali odaklamasını beklemedim. İndirdim. Alan tarama nasıl yanılır onları da böyle öğrenmiş olacağız. Yani şimdi alan taramayı aldık, araziye gittik. Hemen bir yere götürdü. Buraya kazı yapmamız lazım mı değil mi? Bunu da anlamak için böyle videolar gerekiyor. Size bilgi amaçlı yani böyle bir şey yaptım. Bu videoları da izleyip kendi mantığınıza göre ne yapmanız gerektiğini zaten anlayacaksınız. Şimdi evet. Dedektörü açalım. Konrad GR4 arkadaşlar. Pulse dedektör başlığıyla malzemenin boyutuna göre derinliği artar. Pulse dedektör modunda arkadaşlar, yani kül tablosu kadar bir malzemeyi 50 santimde 60 santimde çok rahat algılar. Malzeme büyürse derinlik artar. Şimdi dedektör başlığında giriyorum. Kalibrasyon yapıyor. Cihazı açarken direkt dedektör başlığında açılacak. Dedektör başlığında açtığınızda otomatikman dedektör moduna kendisi giriyor. Hani oradaki içerideki menüde kendi seçiyor. Şimdi ben bunda hassasiyet açıp hassasiyeti yükseltip buraya tutacağım arkadaşlar. Okey diyoruz. Tekrardan sıfırlıyorum. Hassasiyet açık olduğunda otomatikman daha derine algılama yapıyor arkadaşlar. Bakın. İnce bir demiri, yüzeyi geniş olmayan bir demiri çok rahat 50 santimden, bakın arkadaşlar, 50 santimden demirin ağırlığına bakmayın. Hiçbir zaman ağırlık önemli değildir arkadaşlar. Arayacağınız malzemenin şu ön cephesi ne kadar genişse derinlik o kadar artar. Bilginiz olsun. Şimdi bakın böyle kaldırdım. Şu anda buradan sinyal almıyor. Hiçbir şekilde kalıntıya da ötmüyor. Yani VLF dedektörlerde şu sıkıntı var. Buradan malzeme alınsın, dedektörü tut, yine bir şey varmış gibi gösterebiliyor kalıntılara. O yüzden dedektörle define aranmaz arkadaşlar. Dedektör tek tek yapmak içindir. Pulse dedektörlerde sistem farklı olduğu için pulse dedektör ve görüntüleme cihazı bir arada olduğu zaman hiç sıkıntı yok. Her türlü iş yapabilirsiniz. Bakın burada hiçbir şey yok. Boş. Şimdi cihaz boş dediyse boştur. Çok derinde olması lazım. Burada bir şey olup olmadığı. Mesela şimdi cihaz burada bir şey almadıysa eğer çok derinde olması lazım. Yani en az böyle 1 metre. Küçük bir malzeme ise 1 metre derinde olması lazım ki cihaz almamış olsun. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Buradan ben şimdi bir malzeme çıkardım. Bunun arkasında ikincisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada derinde malzeme varsa eğer alttan girişle mezar içinde vardır. Yani burada kayada bir tane koymuşlarsa arka tarafa biraz daha uzağa koyma ihtimalleri sıfır. Çünkü ana malzemenin hemen girişinde çok nadir bulunur. O yeraltı oda türündeki yerlerde öyle bir şeyler olur mesela. O tür saklamalar olur. Burada ben şu anda ne yapıyorum arkadaşlar? Define üzerine bildiklerimi kıyas ederekten mantığıma göre hareket ediyorum. Gene de benim söylediklerimin hepsi birebir çıkmayabilir. Ama ben bu zamana kadar yaşadığım tecrübelerle ne gördüysem ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Yani sadece cihaz almakla, alan tarama almakla da iş bitmiyor arkadaşlar. Zamanla kendinizi böyle tecrübenizde geliştirdikçe çok daha rahat edersiniz bu işte. Yani bu iş sadece cihaz almak, alan tarama almak değildir. Biraz da en azından beni izleyerek benim yaptıklarımı bir yandan görürseniz, aynı anda da siz de arazide cihazlarla böyle ufak tefek işlemler yaptığınızda kendinizi daha çabuk geliştirirsiniz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Evet, şimdi buraya çalışma yapacağım. Başlamadan önce şöyle bir şey düşündüm. Kamerayı sabitleyebilirim aslında burada bir yere. Buraya sabitleyip de beni çekse ben de orada rahat rahat çalışabilirim.
Öyle bir işlem yapayım diyorum. Aynen. Evet arkadaşlar, ben hazırım. Bu kayayı bakalım buradan açabileceğiz mi? Hep beraber izleyelim.
Arkadaşlar yine pes ediyorum. Hiç beklenmedik hareketler benden ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu aradaki taş çok zorladı. Ben bugün aslında yanıma şarjlı hiltiyi almıştım. Buna delik atıp ikiye bölüp aradan çok rahat bir şekilde çıkaracaktım. Öyle bir video için geldik ama evdeki hesap çarşıya uymadığı zamanlar olabiliyor. Neden? Şarjlı hiltinin pillerini ben en son kullanmışım arkadaşlar. Bir yerde bir çalışma yapmıştım. Orada şarjları bitirmişim. Sonradan aklıma geldi. Yani böyle oldu bu video bu seferlik. Ama buraya gene geleceğim arkadaşlar. Bunu mutlaka kıracağım. Bu sefer yarım bırakmayacağım işimi. Bir dahaki sefere yani bir sonraki videoda. Bu gene böyle belgesel gibi 3 bölümlük bir video olmuş olacak. Birinci videoyu izlediniz. Bu ikinci videoydu. Bir sonrakine hem şarjlı hiltiyi getireceğim hem balyozu getireceğim. Gerekirse arabam çok uzakta değil ama gerekirse el calaskalığına getirip bunu buradan mutlaka çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü birazcık da beni şüphelendirdi artık bu. Yani buraya böyle güzel bir şekilde oturtma gibi duruyor. Yani bir şey olma ihtimali de var. Heyecan verici bir durum söz konusu yani şu anda. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Burada yavaş yavaş videoyu sonlandırayım. Bunu yayına sokacağım. Bir sonraki hemen peşine ilk videom bunun devamı gelecek. Bu taşı ikiye böleceğim. Ortadan şuradan bir delik atarım şarjlı hiltiyle. Bir delik attığım zaman çekişle veya balyozla 2-3 kere vurduğumda bu zaten ortadan ikiye ayrılır. Rahat bir şekilde yerinden çıkar. Arkasında da bir şey var mı yok mu hep beraber görürüz. Burada durdukça da işaretler de görmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şunu gördünüz zaten. Güzel bir işaret. Koltuk taşını da gösterdim videoda. Koltuk taşının altında bir giriş gibi yer var. Yani büyük iş bunlar. Oraya da açmak isterim ama günler sürer arkadaşlar. Onları böyle bu tür işleri videolara sığdıramıyoruz maalesef. 5 saatlik video yüklesek kimse izlemez herhalde. Sıkılabilir. Parça parça mesela ben şimdi orayı açsam parça parça çeksem videoyu. İşte her gün 10'ar dakika 5'er dakika mesela kısa kısa kesitler koysam açarken. Yani o da olur ama bu sefer yorumlara yazıyorlar işte videoyu tek parça yüklemedi. Kesti bilmem şu oldu bu oldu falan oldu filan. Neyse. Yani o tür işleri videoları yükleyemiyorum maalesef. Bu tür yorum yapanlara siz cevap verin arkadaşlar. Ben bıktım çünkü onlara cevap vermekten. Cevap veriyorum adam bir daha bir şey yazamıyor. Çünkü burada yaşananları da çektiğim videoyu da olayı da ben biliyorum çünkü. Adam mesela videoda izlerken bir hata yakalıyor aklınca ama tabii o hatayı ben doğruluk payını burada belirtiyorum videolarda mümkün olduğunca yorumlarda falan. Neyse. Arkadaşlar videoya like atın. Bunun devamı da gelecek mutlaka. Bana sormak istediğiniz sorular varsa onları yazın. Bir sonraki videomda aklıma gelenleri cevaplayacağım. Mesela hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Tabii. Bir önceki videodan sorular vardı. Onlara şey yapalım. Telefon hiç susmuyor arkadaşlar. Telefon var ya o kadar çok mesaj, bildirim. Şimdi son videomuza girelim arkadaşlar. Hemen Define Cener kanalına girelim. Son videoyu açalım. Yorumlara girelim. Buradan cevaplayayım ben size. Nereye oturayım? Şöyle kendime de bir gölge bulayım. Evet. İlk mesaj 6 saat önce. Abi sol tarafa doğru kapak gibi bir yer var demiş.
Burada kapak gibi yer var. Evet arkadaşlar ama zor. Zor yerde. Ben görüyorum her şeyi ama işçiliğin durumuna göre hareket ediyoruz. Şimdi Nail Karakan arıyor şu anda. Nail Karakan, kendine iyi bak kardeşim. Şu an videodayım. Sana videodan sonra döneceğim. Video yüklendiği an, Gülfem Özkan, video yüklendiği an izliyorum. Bildirimleri açık tutmanın faydası ilk izleyen olmak. Kameramana sevgiler demiş. Teşekkür ederim Gülfem Hanım. Sana ve eşine selamlar, saygılar. Şimdi size özel ayrıyetten bir daha selam da yollayacağım. Şu an yorum okuduğum için böyle cevap verdim. İsmail Çağın, aksiyon macera harika demiş. Teşekkür ederim. Her videoma yorum yapıyor İsmail Çağın. Çok teşekkürler. Altan Tuna, her videoma kanalın ilk kurulduğu günden beri yorum yapıyor. Canı sağ olsun kardeşim demiş. Emeğine sağlık, hayırlı cumalar olsun demiş. Sağ olsun Altan Tuna, sana da hayırlı cumalar. Teşekkür ederim takiplerin için, desteklerin için. Mehmet Emin Yıldırım. Mehmet Emin Yıldırım da her videomda yorumu var. Muhteşem eserler, çıkanların videosunun devamı ne zaman olacak? Devamı olacak tabi. Ama şey yapamadık. Getiremedik devamını. Olsun. Ama gelecek. Hakan 35 selamlar Define Cener, hoş geldin demiş. Hoş bulduk. Selim Köroğlu, teşekkür ederim yorumun için. Murat Adalı, en eski takipçilerimden. Arkadaşlar Murat Adalı'nın her videonun altında, Altan Tuna ve Murat Adalı, mutlaka her videonun altında yorum var. Yorumlardan sonra da güzel bir şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yorumları hızlı da geçeyim. Hüseyin Yolcu, Yener Bey güzel bir çalışma olmuş. Ellerine sağlık, çalışma yapan yerin sol tarafta köpek veya ayı resmi. Evet Hüseyin Yolcu ustam, köpek veya ayı kırmışlar orayı defineciler. Bir kenarını. Orada bir figür varmış. Ben de bu videoda fark ettim net bir şekilde. Ali Sarı tebrikler demiş. Teşekkür ederim yorumun için Ali Sarı. Hasan Can Polat, kolay gelsin ya arkadaşım. Tılsım definere dikkat. Evet, korunma duasını oku kral adam demiş. Teşekkür ederim Hasan Can Polat. Gündüzleri sıkıntı yaşamıyorum tılsımla alakalı. Tabii korumalarım da var benim. Koruma için kullandığım şeyler var. Teşekkür ederim gene de beni düşündüğün için. Biz yapsak ilk günden paket oluruz. Adam video çekip yayınlıyor diyor. Agit Kızıltepe. Yani Agit Kızıltepe, sen de çek video, paketlenmezsin ya, bir şey olmaz herhalde. Özgür Yıldız, eline sağlık Yener demiş. Teşekkür ederim Özgür Yıldız. Turgut Gül, emeğine sağlık güzel insan, oradan sevgiler demiş. Aleyküm selam Turgut Gül ustam. Emrah Altuğ, merhaba kral, yine 12'den vurdun, teşekkür ederim. Selim Benli, Ceyner karşı muhteşem parçalar demiş. Teşekkürler. Sadık Pediz ustam, eski takipçilerimden, benim her videoma yorum yapar. Sadık Pediz ustam, selamlar saygılar. Harun Kalay, selamlar saygılar. Ayı figürü var demiş Harun Kalay. Evet, ayı figürünü bu videoda fark ettim. Larix, selamlar Larix, her videomda yorumum var. İyi takip ediyorum. Kral bu kez kolay oldu ama sonraki kaya ile boş uğraşın, dedektör tutup sinyal var mı diye çalışsaydın daha iyi olur demiş. Evet, aslında öyle bir şey yapardım ama biraz da böyle videoları da çekelim ya. Yani boşa çalışmalarımızı yüklemiyoruz da en azından olumlu olumsuz bu tür durumlarda her şey daha net belli olur. Hüseyin Kurnaz, selamlar saygılar. Antik kuyumcuların güzel bir keşfi, güzel küpeler parmakla bile demiş Joseph Havralson. Evet. Regaip, alan taramayı niye detaylı anlatmıyorsun? Regaip, yani her videomda bir alan taramayla alakalı kısa bir anlatım yapıyorum. Hani bir videolarımı düzenli takip ederseniz, baştan sona izlerseniz çok iyi anlarsınız. Erkan Ahmet, bravosu demiş. Teşekkürler Erkan Ahmet. Harun Kolay, kolay gelsin Yener Usta. GR4 toprak ayarını menüden düşürüp GR4 toprak ayarını menüden düşürüp yükseltmek yeterli oluyor mu? Teşekkür ederim demiş. Evet, menüden yükseltirseniz derin algılar GR4. Ama şöyle bir şey var. Derin algıladığı zaman mineralde ötme ihtimali var. O yüzden toprak ayarını düşükte kullanmak her zaman iyi. Derin algılayacağı zaman, derin algılaması için toprak ayarını yükseltmek için şöyle bir şey faydası var. Mesela diyelim ki ben burada bir şey olduğundan net şüpheleniyorsam oraya yükseltip de bakarım. Ötüyorsa cihaz oraya çalışma yapılır. Evet, Veli yine karşım, taş çok güzel, bisküvit gibi kırılıyor. Sen nereye vurulacak bilmiyorsun demiş. Kendini yoruyorsun.
Veli Usta haklısın ama ben de bu kadar ustayım. Maalesef yani bu kadar ustayım derken tamam biz de az çok biliyoruz ama olmuyor. Yani gerçekten buradaki kaya şu anda çok sert bir kaya. E, Arazide iş yapmakla bir taş ocağında iş yapmak gerçekten farklı. Burada imkanlar kısıtlı. Oğuzhan Kuroğlu, abi sen gerçekten dobra bir insansın, sağ ol var ol demiş. Eyvallah üstadım. Yahya Şahinli, teşekkür ederim, selamlar saygılar. Fethi Güçlü ustam, selamlar saygılar. Teşekkür ederim güzel yorum için. Regaip Uçar, bol şans yine arkadaşım. Bu antrenman mesafe derinlik testi yapacaktın. Yaptın mı? Hayır, derinlik testi yapmadım. Mesafeyle ilgili videonun başında biraz anlattım. Orayı dinlersin. Derinlikte zaten bu alan taramayla derinlik tespit etmek mümkün değil tekli alan taramada. Şöyle bir şey var, yani mümkün ama çok profesyonel olmak gerekir. Ama şöyle bir şey var. Mesela bu alan tarama bir yerde bir şey çektiği zaman arkadaşlar şöyle düşününüz, gittiğiniz yer tümülüsteyse, höyükteyse eğer, onu da zaten az çok anlarsınız, yani en acemi defineci dahi anlar. Şimdi tümülüsteyse alan taramanın çektiği noktada zaten en derin 2,5 metre olur arkadaşlar. Kaya ise 2,5 metrede olmaz. En fazla 60-70 santim işçilik yapmanız gerekir. Toprak alanda en derin 2,5 metre olur. Geneli 1,5 metre olur. 1,5 metre ile 1 metre arasında olur. O yüzden derinlik ölçmek çok önemli değil. Evet, yorumlar böyle gidiyor. Arkadaşlar yani daha fazla yorum okursam videoda iyice uzar. Bugünlük bu kadar olsun. Şimdi yavaş yavaş sonlandırayım ama dediğim gibi buraya tekrar geleceğim. Alan tarama ile ilgili bir sonraki videoda da aklıma gelen bu videoya yapacağınız yorumların cevaplarını da bir sonraki videoda cevaplayacağım arkadaşlar. Ona göre yorum yapın. Bir de en önemli mevzuyu söylüyorum. Arkadaşlar yakında çekiliş geliyor. Bilginiz olsun. Bugün yarın çekilişin detaylarıyla alakalı video yayınlarım. Ama bu çekiliş büyük bir çekiliş olacak arkadaşlar. Senenin başına doğru, Ocak ayının başlarına doğru yaparım diye düşünüyorum. Şimdiden size şöyle bir şey söyleyeyim. Şu andan itibaren arkadaşlar, bu videodan itibaren bütün videolara mutlaka yorum yapın. Yani like işareti dahi koysanız videonun yorumuna benim için yeterli. Paylaşım yapın. Paylaşım, yorum ve beğeni. Sadece bunlar. Bir de kanala abone olun. Ben ücretli abonelikle çekiliş yapmıyorum arkadaşlar. İmkanı olan olur, olmayan olur. Mesela benim takipçilerin yaşı 50'nin üzerinde olan insanlar var. Bunlar normal abone olamıyor arkadaşlar. Mesela ücretli abonelik var. Mesela 50 lira, 70 lira ama para değil aslında. Ama şöyle düşünün, adam bu işlerden çok anlamıyor. Evde televizyondan izliyor veya işte telefonundan işte izliyor. O kadar anlıyor mesela, izleyecek kadar. Kanala abone bile olamıyor mesela. Ama ben çekilişimde herkesin şansı eşit olsun diye arkadaşlar, yorum yapanlar arasından seçip yorum yapıyorum arkadaşlar. Çekilişte yorum yapanlar arasından seçiyorum. Yorum yapmak çok kolay arkadaşlar. Yorum yapın videoya. Ama diğer paylaşım, like ve kanala abone olma olayı da tabii ki iyi olur. Bir de kanalımla alakalı ilerleyen zamanda şöyle bir şey düşünüyorum. Kendime bir böyle sosyal medya yönetim kısmı ile alakalı bir yardımcı bulabilirsem eğer, arazi için değil de sosyal medya kısmı için bir yardımcı bulabilirsem, alan tarama ve cihaz kullanımı ile alakalı özel ders videoları yapmaya çalışacağım. Onları da kanala yarın öbür gün yükleyeceğim. Ama zamanım olursa eğer, yani inanın yetişemiyorum hiçbir şeye. Çekilişte de vereceklerimi söyleyeyim size. Sürprizi de tam sürpriz olsun. Arkadaşlar çekilişte 2 tane Conrad'ın A2'si olacak. 2 tane A2'nin değeri arkadaşlar 350.000 TL. Satış fiyatı, pardon 350.000 diyorum, 125-130 civarı olması lazımdı galiba. Yani 2 tane cihazın 250.000'i geçiyor. 300.000'e yakın şeysi var. Fiyatı var. Onun haricinde GR3 Plus olur arkadaşlar. GR3 Plus'ın satış fiyatı 65-70 bin lira civarında. GR3 Plus olur. Sayıyı düşün, yani şu an şey yapmıyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Kaç tane alacağımı daha karar vermedim. Şu an kullandığım GR4 Dual'den arkadaşlar en az 2 tane olacak. Onların da satış fiyatlarını koyduğumuz zaman 500.000'e yakın topluyor. Bir 10 tane kadar belki, 10 tane çok olur gerçi de, 5 tane kullandığım LT Focus X1 alan taramadan vermeyi düşünüyorum. Onların tanesi 10 bin liradan hemen hemen 50 bin lira yapar. Yani yaklaşık bir 700-800 bin liralık cihaz dağıtmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok büyük bir çekiliş olacak. Bu çekiliş için
Kanalı takibe alın. Şimdiden yüklediğim videolara yorum yapın. Ayrıyetten de beğeni ve paylaşım yapın arkadaşlar. Bu şekilde kanal devam etsin. Takipçilerim bu şekilde devam etsin. Takipçilerin arasından güzel bir çekilişle bayağı bir cihaz ve alan tarama dağıtacağım. Bilginiz olsun. Bununla ilgili detaylı bir videoda yine gelecek bugün yarın. Artık yavaş yavaş sonlandırayım. Bir sonraki define macerası burası olacak. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.